Merhaba hocam, 12. videoma hoş geldiniz. Bu videoda programlama koşulu ve döngüleri bunu işleyeceğiz. Execute commands in order from beginning to end. But what if you only wanted to calculate the square root if bugüne kadar gördüğümüz tüm kodlar yukarıdan aşağıya doğru sırayla devam etmiştir. X is positive? You could take out this line when X is negative, but then you'd need to add it back when X is positive. Instead, the code itself can determine if X is positive and behave accordingly. If bazı kodların çalışmasını istiyorsak ama hepsi değil, bunları if'i kullanıyoruz. Now, if X is positive, this condition is true, and all the code will be run. And if X is negative, then the condition is false, and this line of code is skipped. This if statement is one way you can control the flow of your program. If-else blocks execute the... Şimdi burada şu ifade eğer doğruysa if ile else arasındaki kısım çalışır. Eğer bu ifade yanlışsa else ile and arasındaki kısım çalışıyor. One section of code from two options, or more. Sometimes, instead of skipping code, you want to repeat a set of commands multiple times. If you start copying, pasting, and modifying your code, well, it's probably time to use a loop. The most common kind of loop is a for. For burada çok kere yapıştırmak, yani çok kere yaptırmak istediğimiz kodumuzu, şu kodumuzu yazdıktan sonra for ve and arasına alırsak istediğimiz kadar yazdırabiliyoruz. Yani burada mesela 5 kere demiş, 5 kere yazdırabiliyoruz. Sadece kodumuzu for ve and arasına alacağız. Ondan sonra istediğimiz kadar yazdırabiliyoruz. For loop, which uses the for keyword. The block of code within the loop will be repeated multiple times. In the first pass of this loop, the value of x is 1. In the second pass of the loop, the value of x is 2, and so on. In each pass, x changes value, stepping through each value in this vector. Once x gets to the last value, the loop executes one last time with the final value and then moves on. If your code is very simple, like just calculating the square of a bunch of numbers, you probably don't need to use a for loop. Remember that Matlab works with arrays naturally, so you can use Matlab's array capabilities to write clean code without having to use a loop. For cases when it's not so simple, for loops give you a way to repeat a set of tasks across collections of data. Şimdi uygulamaya geçebiliriz. Evet. Şimdi burada bir duruma bakarak şurada bir duruma bakarak işlem yapacağız mı, yapmayacağız mı? Bu anlaşılıyor şurada. Şimdi buraya geldiğimizde burada zaten bize vermiş. Şimdi taslak 1'e bakalım. Taslak 1'de yalnız bunun başına if parantez içinde yok parantez yok pardon do lot eşittir 1 demiş. Evet, if bu lot eşittir 1 demiş. Bir de yalnız bunun sonuna and ekleyeceğiz. If and. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Ondan sonra bir sonrakine geçebiliriz. Bir sonrakinde ise bize söylediği şey şuraya yazalım. Biz parantez içinde bu
artı element 3 nokta 1, 3. Aşağıya geçelim. Fazla oldu. Tamam. Aşağıya geçtiğimizde şurada artı geçelim. Şöyle. Hayır. Bir dakika. Biz density. Evet. Bu yazıyor. Tam olarak böyle. Yalnız bunu şuraya şöyle and yazıp buraya else yazdığımız varsa aynen tam olarak böyle çalıştıralım. Bu şekilde doğru oldu.